Selamlar, ben Ela. Bu videomuzda Kan Savaşı'ndan bahsedeceğiz. Sponsorum Pindirim'le birlikte hem kabuk etkinliğine hem de 2026'nın ilk çekilişi için sizlere toplamda 2000 TL değerinde site bakiyesi vereceğiz ve bunları dilerseniz rosterlara dönüştürebileceksiniz. Peki nasıl katılırsınız? İlk olarak arkadaşlar yapmanız gereken sizlere açıklamada ilettiğim ve yorumlarda sabitlenen referans linkimle Pindirim'e kayıt olmalısınız. Kayıt olduktan sonra hesabınıza giriş yapın, telefon doğrulamanızı tamamlayın ve daha sonra hediyeler kısmından ya da açıklamadaki yine linkten çekilişe gidin ve etkinliğe katılın. Böylece 2000 TL değerindeki çekilişimize sizler de katılabilirsiniz. Ama bununla birlikte bitti mi? Hayır. Siz güzel takipçilerim için bir tatlı daha haberim. Gelelim diğer güzel habere. Şu anda Frostar fiyatları en uygun sponsorum Pindirim kanalında. Ayrıca biz dedik ki yeni yılda size daha da güzel bir şey yapalım. %3 indirim verelim. Eğer Wengerberg koduyla kupon kodu olarak ekleyip Frostar satın alırsanız ki şu anda da ekranda görüyorsunuz. Önce sepete giriyoruz. Daha sonra profilimizden ID'yi alıyoruz. ID kısmını da yine yeşil işaretli yerde görebilirsin. Daha sonrasında tekrardan siteye dönüyoruz. ID'mizi yapıştırıp sepete geliyoruz. Sepete geldiğimizde ise arkadaşlar kupon kodu kısmına Wengerberg yazıyoruz ve %3 indirim daha alıyoruz. Hem çekiliş hem de indirim kuponu. Bu tarz şeylerin devamı için referansımla siteye kayıt olup beni takip edebilirsiniz. Sizlere daha çok çekiliş yapmak istiyorum. Daha fazla. O yüzden lütfen bana destek olun. Ben de size destek olayım. Şimdi yeni başlayan oyuncular Kanyon Savaşı'nı nasıl oynayacağını ya da ipakları nasıl ilerleyeceklerini belki bilmiyorlardır. Bu video ile birlikte kafalarındaki soru işaretlerini netleştirmek istiyoruz. Hadi başlayalım. Şimdi öncelikle haritada bazı binaların isimleri olduğunu biliyorsunuz. Bunlara göre konuşacağım, daha bahsedeyim. Şimdi bir takım kurulumu yapmanız gerekiyor. Yani aslında siz itibariınızı 3 takıma ayırın. Yani bu her takımda en az 2 güçlü oyuncu olacak şekilde dengeleyerek 3 takıma ayırın. Ve burada yapmanız gereken, örnek veriyorum, kırmızı takım. Yani birinci takım. Sizin göreviniz ilk binaları ele geçir. Yani I-19 bölgesine kadar güvenceye alıp I-24'e giden yolları korumak olacak. Yani bir nevi siz ileri uç bölgesini koruyan birlik olacaksınız. İkinci takım peki ne yapacak? Yeşil takım. Köprüleri güvence altına almaya ve F-24'ü ele geçirmeye odaklanacaksınız. Yani siz daha fazla savunma ağırlıklı bir ilerleme yapacaksınız. Üçüncü takıma gelince de ittifakın en güçlü oyuncusu bu takımı yönetmeli. Çünkü S-30 ve F-31 gibi kritik noktaları kontrol etmek için diğer takımlara destek verecek ve ana operasyonları yürüteceksiniz. Peki bu S-30 ve S-31 neden kritik var? Çünkü bunların her biri fark ettiyseniz ortada bağlanan, aslında oyunun ilerleyen aşamasında açılacak olan ana bölgenin köprüleridir. Eğer ortayı işgal etmek için zamanında geçmek istiyorsanız buraların sizin kontrolünde olması gerekiyor. Bu da bir triksi olsun. Ve Kanyon Savaşı 3 aşamadan oluşur. Şimdi birinci aşama, köprüleri geçmeden önce kendi etrafınızdaki seçtiğiniz ışığınız olan odadaki bütün binaları kontrol altına almak. Arkada boş bina bırakmadan o bölgenin tamamını ele geçirmeyle ilgilidir. Ve o binaları korumaya başlarsınız. Rakip kendi çevresini ele geçirdikten sonra size saldırmayı deneyebilir, savunabilir ya da saldırabilirsiniz ilk aşamada. Ama unutmayın ki kendi bölgenizi koruyun. İkinci aşama. Burada asıl hedefimiz 24 numaralı binaları, yani I-24, F-24, S-24. Buraları hem kontrol hem de puan için en kritik noktalar. Bunlara odaklan ve bunları özellikle dikkatli bir şekilde ele geçir. Hangi bölgedeysek bunları elimize tutmaya devam edeceğiz. Üçüncü aşama, artık odak noktamız Hisar. Yani ana ortada bulunan kısım. Üçüncü takım, bahsettiğimiz, daha önce söylediğimiz takım burada öncü olmalı. Birinci ve ikinci takım ise etraftaki binaları tutarak onların yolunu açmalıdır. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Birinci ve ikinci takımın eğer gücünüz yeterliyse ve güçlüyseniz daha rahat oynadığınız bir savaşta Hisar'a, ortaya ilk kollarınızı, ittifakınızın main kollarını gönderebilirsiniz. Ama bunu yaparken şunu unutmayın. Yani korumamız gereken noktaları unutmayalım ve bunları korumaya odaklanalım. İşin daha teknik kısmına, yani önemli mekaniklere gelirse, en çok hata çünkü burada yapılıyor. Kanyonda her hareket bir yakıt harcar. Sağ üstte gördüğünüz yakıt harcar. Asker hareket ettirmekten canlandırmaya kadar her şey yakıta bağlı. Yakıt zamanla dolar ama hızlandırmanın bir yolu var. Koruyucular. R4 veya R5 üyeleri kendileri ya da başkaları koruyucu olarak atayarak yakıt yenilenmesini artırabilir. Savaş sırasında en az 2 R4'ün aktif olması koordinasyon için çok önemli arkadaşlar. Ayrıca unutmayın, bina savaşları birebirdir. Kazanan binayı tutar, kaybeden kalede canlanır. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum özellikle. O binadaki savaşta sıkışabilirsiniz. Yani örneğin bir bölgeyi ele geçirmek için savaşa gidiyorsunuz ama sıra ne kadar uzunsa rakip sizi bu taktiği kullanarak savaşın içerisinde tıkayabilir. Yani savaş hızlandırması alsanız bile çok fazla katılımcı varsa teker teker savaşın geçmesi gerekir. Bunu bir strateji olarak kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bunun tuzağına da düşebilirsiniz. Bu yüzden dikkatli olmalısınız. Bu yüzden köprülere birden fazla erişim noktasına indirmeniz önemli. Hisar'a saldırmak için özellikle. Ve gelelim başarı için ipuçlarına. Yani neler olabilir? Öncelikle arkadaşlar, tüm birliklerinizi tek bir noktaya yığmayın. Haritayı
dengeli şekilde dağılın. Ekibinizi takımlara ayırın ve neler yapacağınızı önceden konuşun. Hızlı tepki vermek için sessiz olun veya ittifak etiketlerini kullanın. Ya da en önemlisi savaşa girmeden önce takımlarınızı ayırın ve kafanızda kiminle plan yapacağını söyleyin. Mesela bizim şu anda temelde belirlenen bir planımız var. Herkes ne yapacağını bildiği için herhangi bir sessiz sohbet kullanmadan Viker'le birlikte 33-14'te Kanyon Savaşı'nda Ata İttifağı aslında baktığınızda bizden daha güçlü ama Hisar'ı da elimizde tutarak biz kontrolü sağlayabiliyoruz. Yani ekibiniz bir yerden sonra oynamaya alışırsa ve herkes doğru noktada doğru kararları verirse aslında Kanyon Savaşı dünyanın en basit şeyi. Dökümhane de öyle. Unutmayın bu bir ekip oyunu. Birlikte oynamayı öğrenmeniz gerekiyor. Ve son bir ipucu daha vereyim. Eğer bir binayı ele geçirmekte ya da tutmakta zorlanıyorsanız az önce söylemiştim. Rakibinizin köprü bağlantılarını keserek ya da belirli yollarda onları tıkayarak savaş sırasında sokarsanız o binayı ele geçirmeniz daha iyi olur. Çünkü bir arkasında daha fazla savaş sırası oluşursa ve orada tıkanırlarsa oraya ulaşmaları daha da zor olur. Yani stratejik olarak kanyonda hareket etmek çok önemlidir aslında. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Kendi stratejileriniz varsa yorumlarda paylaşmayı, ben de okuyup öğrenmek isterim. Sizin de kafanızda neler olduğunu söyleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki rehberimiz Dökümhane videosu olacak. Aynı zamanda Kingshot videoları da gelmeye devam edecek. Bozkır rehberini de oradan da paylaşacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Bir sonraki videoda görüşürüz.